Otostopçunun Galaksi Rehberi 1. Bölüm. Galaksinin batı sarmal kolunun bir ucunda, haritası bile çıkarılmamış ücra bir köşede, gözlerden uzak, küçük ve sarı bir güneş vardır. Bu güneşin yörüngesinde ki kabaca 148 milyon kilometre uzağında tamamıyla önemsiz mavi yeşil renkli bir gezegen döner. Gezegenin maymun soyundan gelen canlıları öyle ilkeldir ki dijital kol saatinin hala çok etkileyici bir buluş olduğunu düşünürler. Bu gezegenin şöyle bir sorunu vardı. Daha doğrusu eskiden vardı. Üzerinde yaşayan halkın büyük bölümü çoğu zaman mutsuzdu. Bu sorun için pek çok çözüm önerilmişti. Ama bunların çoğu genellikle yeşil renkli küçük kağıt parçalarının hareketleriyle ilgiliydi. Bu da tuhaftı. Çünkü aslında mutsuz olanlar yeşil renkli küçük kağıt parçaları falan değildi. Bu nedenle sorun varlığını sürdürdü. Halkın çoğunun durumu kötüydü ve onların büyük bölümü ise sefildi. Dijital kol saati olanlar bile. Her şeyden önce ağaçlardan inmekle büyük bir hata ettiklerini düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artıyordu. Bazıları ağaçlara çıkmanın bile yanlış bir hamle olduğunu ve hiç kimsenin okyanuslardan asla ayrılmamış olması gerektiğini söylüyordu. Sonra adamın birinin değişiklik olsun diye bundan böyle halka nazik davranmanın ne kadar iyi olacağını dile getirdiği için bir ağaca çivilenmesinden yaklaşık 2000 yıl sonra bir perşembe günü Rickmansworth'taki küçük bir kafede tek başına oturan bir kız bunca zamandır ters giden şeyin ne olduğunu birdenbire fark edip en sonunda dünyanın nasıl iyileştirilebileceğini ve mutluluğun hüküm sürdüğü bir yere dönüştürebileceğini anlamıştı. Bu sefer doğru olanı bulmuştu. Bu işe yarayacak ve hiç kimsenin bir yerlere çivilenmesi gerekmeyecekti. Ama ne yazıktır ki bir telefon bulup birilerine bundan söz edemeden korkunç, aptal bir felaket meydana geldi ve bu fikir sonsuza dek yitip gitti. Bu o kızın öyküsü değil. Ama o korkunç, aptal felaketin ve onun doğurduğu bazı sonuçların öyküsüdür. Bu aynı zamanda bir kitabın, dünyaya ait olmayan, dünyada asla yayımlanmamış ve o korkunç felaket meydana gelene dek bir dünyalı tarafından ne görülmüş ne de duyulmuş bir kitabın öyküsüdür. Yine de her şeyle dikkate değer bir kitap. Yalnızca her şeyle dikkate değer bir kitap değil, aynı zamanda son derece başarılı bir kitap. Gökyüzü Evinizin bakım derlemesinden daha popülerdi. Sıfır yerçekimde yapılacak 53 şey dahadan daha çok satmıştı ve oğlan Colifid'in piyasaya bomba gibi düşen felsefi üçlemesi, Tanrı nerede yanlış yaptı, Tanrı'nın en büyük hatalarından birkaçı daha ve bu Tanrı da kimmiş den daha çok tartışma koparmıştı. Galaksinin dış doğu kıyısının daha fazla refaha ulaşmış uygarlıklarının pek çoğunda otostopçunun galaksi rehberi bütün bilgi ve bilgeliğin standart hazinesi olarak kabul görüyordu. İçinde atlanan pek çok şey bulunmasına ve uydurmalarla ya da en azından büyük hatalarla dolu olmasına rağmen kendisinden önceki sıkıcı çalışmalara iki yönden üstünlük sağlamıştı. Bunlardan biri ise biraz daha ucuz olması, ikincisi ise kapağında kocaman, dostane harflerle "Paniğe kapılma" yazmasıydı. Ama o korkunç, aptal perşembenin ve onun olağan dışı sonuçlarının ve o sonuçların bu dikkate değer kitapla kaçınılmaz bir şekilde iç içe geçişinin hikayesi çok daha basit bir şeyle başlıyordu. Bir evle başlıyordu. Ev, köyün hemen ucundaki alçak bir bayırın üzerindeydi. Orada tek başına duruyor ve West Country'nin geniş bir alana yayılmış tarlalarına bakıyordu. Evin dikkate değer herhangi bir yanı yoktu. 30 yıllık, gecekondu benzeri karemsi, tuğladan bir evdi. Ön tarafında boyut ve oranlarıyla göze hoş görünmekten çok uzak 4 penceresi vardı. Ev, koskoca dünyada bir tek Arthur Dent için önemliydi ve bunun tek nedeni bahsi geçen evin şans eseri onun yaşadığı ev olmasıydı. Yaklaşık 3 yıldır burada yaşıyordu. 30 yaşlarında, uzun boylu, koyu saçlı biriydi ve asla kendisine güvenemezdi. Onu en çok endişelendiren şey insanların ona her zaman neden bu kadar endişeli göründüğünü sormalarıydı. Arkadaşlarına hep düşündüklerinden çok daha ilginç olduğunu söylediği yerel bir radyo kanalında çalışıyordu. Öyleydi de. Arkadaşlarının çoğu reklamcılık yapıyordu. Çarşamba gecesi çok şiddetli bir yağmur yağmıştı. Dar yol ıslak ve çamurluydu. Ama perşembe sabahı güneş Arthur Dent'in evinin üzerine son kez vurduğunda yol parlak ve temiz görünüyordu.
Belediye meclisinin evi yıkıp yerine kestirme bir yol inşa etmek istediği Arthur'a henüz uygun bir şekilde bildirilmemişti. Perşembe sabahı saat 8'de Arthur kendini pek de iyi hissetmiyordu. Uyandığında gözleri kıpkırmızıydı. Yataktan çıktı, çapaklı ve sulanmış gözlerle odasına gezindi, pencereyi açtı, bir buldozer gördü, terliklerini buldu ve elini yüzünü yıkamak için ayaklarını sürüye sürüye banyoya gitti. Diş macunu fırçanın üzerinde, öyleyse fırçala. Tıraş aynası tavana doğru bakıyordu, onu düzeltti. Bir an için banyo penceresinden ikinci bir buldozerin görüntüsü yansımıştı. Düzgünce ayarlandığında ayna Arthur Dent'in sert ve kısa sakallarını gösteriyordu. Onları tıraş etti, yüzünü yıkadı, kuruladı ve ağzına atacak lezzetli bir şeyler bulmak üzere yine ayaklarını sürüye sürüye mutfağa doğru yürüdü. Su ısıtıcısı, fiş, buzdolabı, süt, kahve, esne. Buldozer sözcüğü bağlantı kurabileceği bir şeyler arayarak bir an kafasının içinde öylece dolandı. Mutfak penceresinden görünen buldozer epey büyüktü. Gözünü buldozere dikti. Sarı diye düşündü ve giyinmek için ayaklarını sürüye sürüye yatak odasına döndü. Banyonun önünden geçerken koca bir bardak su içmek için durdu. Sonra bir tane daha içti. Akşamdan kalma olduğundan şüphelenmeye başlamıştı. Neden akşamdan kalmaydı? Önceki gece içki mi içmişti? Herhalde içmiş olmalıydı. Gözünü tıraş aynasındaki bir parıltı çarptı. Sarı diye düşündü ve yatak odasına doğru ayaklarını sürüye sürüye ilerledi. Durdu ve düşündü. Bar diye düşündü. Ah, elbette bar. Kızgın olduğunu, önemli görünen bir şey yüzünden kızgın olduğunu hayal meyal hatırladı. Bir süredir çevresindekilere o konudan bahsetmiş olduğundan, hatta insanlara bunu uzun uzun anlattığından kuşkulanıyordu. Anımsayabildiği en net görüntü, konuştuğu insanların yüzlerindeki donuk ifadelerdi. Çok kısa bir süre önce hakkında bir şeyler öğrendi, yeni bir kestirme yolla ilgiliydi. Yol çalışması aylarca hazırlık aşamasındaydı. Ama görünüşe göre kimsenin bundan haberi yoktu. Saçmalık. Bir yudum su aldı, her şeyin bir şekilde kendi kendine yoluna gireceğine karar vermişti. Kimse kestirme bir yol istemiyordu. Belediye meclisinin hiçbir dayanağı yoktu. Her şey kendi kendine yoluna girecekti. Tanrım, bu ne korkunç bir akşamdan kalmalıktı. Giysi dolabının aynasına kendine baktı. Dilini çıkardı. Sarı diye düşündü. Sarı sözcüğü bağlantı kurabileceği bir şeyler arayarak bir an kafasının içine öylece dolandı. 15 saniye sonra evden çıkmıştı ve bahçesindeki patikada ilerleyen büyük, sarı bir buldozerin önünde yatıyordu. Bay Prosser, söylenenlere bakılırsa sıradan bir insandı. Bir başka deyişle maymundan gelme, karbon temelli ve iki ayaklı bir yaşam biçimiydi. Daha fazla ayrıntı vermek gerekirse 40 yaşında, şişman, kılıksız bir adamdı ve belediye meclisinde çalışıyordu. Tuhaf bir şekilde bunu bilmese de baba tarafından doğrudan Cengiz Han'ın soyundan geliyordu. Yine de araya giren nesiller ve karışan ırklar genlerinde o kadar çok değişikliğe sebep olmuştu ki artık gözle görülebilir Moğol özellikleri taşımıyordu. Bay Prosser da kudretli atalarından geriye kalan tek iz, karın bölgesindeki göze çarpan şişmanlık ve küçük kürk şapkaları olan tutkusuydu. Kesinlikle büyük bir savaşçı değildi. Aslına bakılırsa gergin ve endişeli bir adamdı. Bugün özellikle gergin ve endişeliydi. Çünkü işinde ciddi bir terslik çıkmıştı. Saçmalamayın Bay Dent. Kazanamayacağınızı siz de biliyorsunuz. Sonsuza dek buldozerin altında yatamazsınız. Gözlerini acımasız bir ateşle parlatmaya çalıştı. Ama olmuyordu işte. Çamurun içinde yatan Arthur'un sesi onunkini bastırdı. Benim gözüm kara. Er mi yaman, bey mi yaman göreceğiz. Korkarım durumu kabul etmek zorunda kalacaksınız. Bu kestirme yolun inşa edilmesi gerekiyor ve inşa edilecek. Bunu ilk defa duyuyorum. Peki neden inşa edilmesi gerekiyormuş? Neden inşa edilmesi gerekiyormuş da ne demek? Bu kestirme bir yol. Kestirme yollar inşa edilmelidir. Kestirme yollar, bazı insanların A noktasından B noktasına çok hızlı bir şekilde gitmesini, bu sırada başka insanların da B noktasından A noktasına çok hızlı bir şekilde varmasını sağlayan buluşlardır. Tam ortada bir noktada olan C noktasında yaşayan insanlarsa sık sık şunu merak eder. A noktasında ne var ki bunca insan B noktasına oraya gitmek için can atıyor ve B noktasında ne var ki bunca insan A noktasına oraya gitmek için can atıyor. Çoğu kez insanların hangi lanet olası yerde olmak istediklerine kesin bir karar verip bu duruma bir son vermelerini dilerlerdi. Bay Prosser D noktasında olmak istiyordu. D noktası belirli bir yer değildi. A, B ve C noktalarının çok çok uzağındaki herhangi bir uygun nokta olabilirdi. D noktasında kapısının üzerine baltalar olan küçük bir kulübesi olacaktı ve D noktasına en yakın bar olan E noktasında birazcık iyi vakit geçirecekti. Karısı elbette ki sarmaşık gülleri olmasını isterdi
Ama o baltaları tercih ediyordu. Nedenini bilmiyordu. Yalnızca baltalar hoşuna gidiyordu. Buldozer sürücülerin alaycı sırıtışları karşısında kıpkırmızı oldu. Ağırlığını bir ayağından diğerine verdi. Ama her iki durumda eşit derecede rahatsızdı. Bill'in korkunç bir beceriksizlik yaptığı gün gibi ortadaydı ve o kişinin kendisi olmaması için dua etti. Vaktinde herhangi bir öneri ya da itirazda bulunmaya hakkınız vardı, biliyorsunuz. Vaktinde mi? Bunu ilk kez dün evime gelen bir işçiden duydum. Ona pencereleri silmeye mi geldin diye sordum. O da hayır, evi yıkmaya geldim dedi. Elbette ki bunu hemen söylemedi. Hayır, önce birkaç pencere sildi ve benden bir beşlik aldı. Ondan sonra söyledi. Ama taslaklar asılıydı. Asılı mıydı? Onları bulabilmek için en sonundakilere inmek zorunda kaldım. Evrakların asıldığı bölüm orasıdır. Elimde bir fenerle. Büyük olasılıkla ışıklar gitmişti. Merdivenler de gitmişti. Ama bakın, duyuruyu buldunuz değil mi? Evet. Evet buldum. Kapısında Leopara dikkat et yazılı bir tabela asılmış ve kullanılmayan bir helaya tıkılmış kilitli bir dosya dolabının dibindeydi. Başların üzerinden bir bulut geçti. Bulutun gölgesi soğuk çamurun içinde dirseğine dayanmış bir şekilde olan Arthur Dent'in üzerine düştü. Arthur Dent'in evinin üzerine de düştü. Bay Prozor kaşlarını çatıp buluta baktı. Çok da matah bir ev değil. Üzgünüm ama onu sevmiş bulundum bir kere. Kestirme yol da seveceksiniz. Kapa çeneni ve defol git. Giderken lanet olası kestirme yolunu da yanına al. Hiçbir dayanağın yok ve bunu biliyorsun. Zihni Arthur Dent'in evinin yanıp kül oluşunun ve Arthur'un sırtına saplanmış en az 3 kalın mızrakla birlikte alev alev yanan yıkıntıdan çığlık çığlığa kaçının tarifi güç ama müthiş çekici görüntüleriyle dolu olan Bay Prozor ağzını birkaç kez açıp kapattı. Buna benzer hayaller Bay Prozor'u sık sık rahatsız eder ve kendisini çok gergin hissetmesine neden olurdu. Bir an için kekeledi ama sonra kendisini hemen toparladı. Bay Dent, Buyurun, benim. işte size gerçeklere dayanan bazı bilgiler. Şu buldozerin dosdoğru üstünüzden geçmesine izin verirsem, buldozerin ne kadar zarar göreceğine dair herhangi bir fikriniz var mı? Ne kadar? Hiç. Dedi Bay Prozor ve beyninin neden hep birazdan ona bağıran 1000 kıllı atlıyla dolu olduğunu merak ederek sinirli bir şekilde uzaklaştı.